Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda baharlık, bayramlık bir hırka çalışacağız. Baharlık olduğu için hırkamda ajurlu bir model kullandım. Kullandığım modelimin ismi çift ajurlu çubuklar modeli. Kanalımda tarifi var. Ayrıca kolay bulmanız için tekrar modeli anlatan bir video çekeceğim. Hırkama yaka kısmından cilveli lastikle başladım. Model kurulumu yaparken, ayrımları yaparken aynı zamanda yaka düşürme tekniği kullandım. Eğer zorlanırsanız normal şekilde de örebilirsiniz. Roba kısmını tamamladıktan sonra kollarını ördüm. Her iki kolu da aynı şekilde modelli olarak ördüm. Daha sonra beden kısmında yarım modeli tamamladıktan sonra bu şekilde bir iş yapıp beden kısmına biraz daha artma ekledim. Biraz daha beden kısmını dökümlü seviyorum ben. 2 yumak ip kullandım. Tarife başlarken şiş numarası ve ip numarası verdim. Hırkamın büyüklüğü de 1-1,5 yaşa uygun arkadaşlar. Cilveli lastik olduğu için yakası biraz daha böyle derli toplu olsun diye bu şekilde yaptım. Kol ağızlarını ve yakasını, diğer yerlerinde ise haroşa bant kullandım. 3 tane düğmemiz var, diğer malzememiz. Şimdi hep birlikte başlayalım. Benimle birlikte örecek tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz 3 yumak ipimiz var. İpimin markası Kartopu Baby One, 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K578. 2 yumağın tamamen gideceğini düşünüyorum. Gerekli olursa 3. yumaktan da kullanacağız arkadaşlar. Diğer malzememizde 3 numara misinalı şişle çalışacağım ben. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara ile yapabilir. Video tarif için çok sıkı örgü zor olduğu için ben birazcık şişime göre örgü yapıyorum. Eli bol olan arkadaşlar da benim gibi 3 numara şişle çalışabilir. Başlıyoruz şimdi. Yeşil ipimizden birazcık bu şekilde bırakıyorum. İlmeklerimi atmaya başlayacağım. Şişime 83 ilmek atacağım arkadaşlar. Birinci ilmeğimi atıp yerleştiriyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi atmaya başlıyorum. ...83 ilmeği tamamlayıp devam edeceğim. 83 ilmeği tamamladım arkadaşlar. Şimdi lastik örmeye başlayacağız. Lastiğimizi cilveli lastik olarak öreceğiz arkadaşlar. Her iki yönü de aynı şekilde oluşan bir lastik. Örgülerimde çok kullanmayı çok sevdiğim bir lastik tipidir. Hırkamızda kullanacağımız modelde çift ajurlu çubuklar modeli arkadaşlar. Lastik kısmını tamamladıktan sonra hırkamızın tüm bedenine bu modelimizi uygulayacağız. Modelin ayrıca kanalımda tarifi de var. Daha önceden anlatım yapmıştım. Hırkayı tarif ederken de tüm sıralarını, model kurulumunu yine tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Düz ilmek için şişimi ilmeğin içinden takıp ipimin alt kısmından bu şekilde dolayarak örüyorum. Daha sonra ters ilmek için bu şekilde ipimi örgünün üzerine atıyorum.
Şişimi yine ilmeğime taktım. Doluyorum ipimi ve örüyorum. Düz ilmek için taktım şişime. Şişim ipin altında. Üst kısımdan doladım, ördüm. Ters ilmeği şişimin bu yönüne ipimi aldıktan sonra şişimi takıyorum. Yine ilmeğin içinden taktım. İpim şişin üzerinde, bu şekilde alt kısımda değil de üst kısımda dolayıp ters ilmeği örüyorum. Tekrar düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Daha yakından göstermek istiyorum. Ters ilmekten sonra düz ilmek için bu şekilde taktım. İlmeğin içinden şişimi ipin alt kısmından doladım. Düz ilmeği ördüm. Ters ilmek içinde ipimizi aldıktan sonra şişi yine ilmeğe takıyorum. İpim yine şişin üst kısmında. Bu şekilde dolayıp alıyorum. Her iki yönden de lastiğimizin düz ve ters ilmekleri bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. İsterseniz normal bir ters bir düz örgü de yapabilirsiniz. Zor gelirse ilik yerine kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. İlik yeri açma için tarife devam edeceğim. Şimdi ilik yeri açacağız arkadaşlar. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Düz yüzden sıramı ördüm. Ölçü için bu kısımdan kenar ilmeklerinde saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane kenar ilmeğimiz var. Örgüyü başladığımız ipimiz örgünün sol yönünde. Bandımız 8 ilmekten oluşacak. O yüzden 8 ilmek kalınca ilik yerini tarif etmeye başlıyorum. 2 ilmek daha örüyorum 8 ilmekten. Bir düz ve bir ters ilmek ördüm. 6 ilmek kaldığı zaman 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek kesmiş oldum. Devam edip kalan ilmekleri örüyorum. Kenar ilmeğimi takıyorum. Ters yüze döndüm örgünün. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmek daha öreceğim. Ters ilmeğim, düz ilmeğim ve tekrar ters ilmek. 4 ilmek örünce bir ilmek kestiğimiz hizadayız. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane ajur doluyoruz. Daha sonra tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek şeklinde örerek devam ediyoruz. İlik yerine 2 sırada açmış olduk arkadaşlar. Yaka kısmının lastiğini tamamladıktan sonra ayrımlarla tarife devam edeceğim. Yaka kısmında lastiği tamamladım arkadaşlar. Santim olarak ölçtüğümüzde 2,5 santim yüksekliği var örgümüzün. Son ilmekleri saydığımızda da 1, 2, 3, 4, 5 tane son ilmeğimiz var. Ters yüzde son ilmeğimi örmeden bıraktım. İlmek kısmını ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde ayraçlarımı taktım. Ön kısım için 15 ilmeğimiz var. Devamında 2 ilmek artma yeri için 11 ilmek kolumuzun ilmekleri, 2 ilmek yine artma yeri, 23 ilmeğimiz var arka kısımda. Devamında 2 ilmek artma yeri, ikinci kolumuz yine 11 ilmek, devamında 2 ilmek artma yeri, yine diğer ön parçamızda 15 ilmek arkadaşlar. Yazıyla da gösterdiğimde bu şekilde 15 ilmek sayıp bir ayraç takıp 2 ilmek daha sayıp ayraç takacaksınız.
İlmekleri bu şekilde yazılı da gösteriyorum. Sayıp ayrımları yapmanız için ekranı durdurup bu şekilde ayraçlarınızı takabilirsiniz. Başlayacağız şimdi. İlk sırada ayrımlarımızı yapıp artmalarımızı ekleyeceğiz ama modeli 2 sıra ördükten sonra kurmaya başlayacağız. Modelimiz 4 ilmek ve 9 ilmeğin katlarından oluşan bir model. Gayet kolay bir örmesi var. Kısa satır dönüşü yapacağımız için ön kısma model kurmayacağız. İkinci aşamadaki modeli kuracağız ön kısma. 2 sıra ördükten sonra kollara birer tane, arkasına 2 tane ve yine diğer kola bir tane model kuracağız arkadaşlar. Kısa satır dönüşünün ayrıca kanalımda tarifi var. Gayet böyle yavaş tarif etmeye çalışacağım. Bir de şimdi bu 15 ilmek dediğim ilmeğin 8 tanesi bant ilmeği olacak ön kısımda, 7 tanesini düz öreceğiz. Bantlarımızı haroşa örgüye geçeceğiz artık. Kenar ilmeğimi haroşa örgüyle örüyorum. Devamında 7 ilmek daha öreceğim. Toplamda 8 ilmekten oluşan bandımız olacak. 2, 4, 6, 8 ilmeği tamamladım. 7 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeği tamamladıktan sonra bir tane artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol ilmeklerini düz örerek devam ediyorum. Tamamladıktan sonra kol için bir artma daha ekliyorum. Ayracımı alıp 2 ilmeği düz örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arkası için artma ekliyorum. ...23 ilmeği düz öreceğiz arkadaşlar. Arka kısımdayız. ...23 ilmeğin sonunda bir tane daha artma ekliyoruz. Arka ilmeklerine ayracı alıyorum. 2 ilmeği düz örüp diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum. İkinci kolun 11 ilmeğini de düz örüyorum. İlmeği tamamlayınca kol için tekrar artma ekledim. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Sarı ayracımı alıyorum. Bu kısma özellikle sarı ayraç taktım. Dönüşler yaptığımızda yönlerini ayırabilmeniz için farklı renk taktım. Sarı ayracın olduğu bölümde düz yüzden ters yüze örerek devam edeceğiz. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği örmeden bırakıyorum. Ters yüze dönüyorum. Ördüğüm ilmeği tekrar sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp ilmeğimi 2 ilmek gibi yaptıktan sonra artma ilmeğini ters örüyorum.
İlk dönüşümüzü yaptık. Sarı ayracı alıyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Örgümüz ters yüzden, bantlar hariç hepsi ters örülecek. 8 ilmek bandımız haraşo örülecek. Henüz bu kısımda dönüşler yaptıktan sonra bandımıza gelip belirleyeceğiz. Kol ilmeklerini ters olarak örmeye başlıyorum. Artma eklediğimiz bu ilmekleri delik olmayacak şekilde örüyoruz. Ayracımı alıyorum. Bu kısma kadar, kol ve ön kısmın bu kısmında olan ayraçlara kadar sıramı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Ters yüzde ikinci kol ilmeklerindeyim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı alıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ayracımı alıyorum. Artma ilmeğini de ters ördükten sonra bir tane ters ilmek örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği şişimde bırakıp düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum bu şekilde. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde çekip yine 2 ilmek gibi yapıyorum. Devamında bir tane düz ilmeğim var. Ayraçtan önce ördüm. Bir tane artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol ilmeklerine artma ekleyip modelimizin ilk sırasını kuracağız şimdi. Ajurlu olan bu bölümü kuracağız. 4 ilmekten oluşan kısmı. Artma ilmeğini ekledim. Devamında 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek örüyorum. 4 düz ilmekten sonra bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. Modelin ilk sırası için ikisini birlikte sola kes yönünde düz örüyorum. Tekrar bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Sol yönde kalan 5 tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Ayracı alıp 1, 2 ilmek düz, diğer ayracı alıyorum. Artmamı ekliyorum. Arka kısmın ilmeklerinde model kurulumu yapacağız. Arka kısma 2 tane model sığacağı için 2 model yapacağız. Artma ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Devamında 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ajur dolayıp 2 tane ilmek kesiyoruz modelimizin ilk sırasında. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği sola kes yönünde örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yönünde düz örüyorum. Sıra sonunda yine arka kısmın ilmeklerinde 4 ilmeğim kaldı. 4'ünü de düz örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 düz ilmeği örüyorum. Tekrar ayracı alıp kol için artma ekliyorum.
Devam edip 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği yine birlikte örüyorum. Kalan 5 ilmeği düz örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ayracı aldım. 1, 2 düz ilmek. Sarı ayracımıza geldik. Sarı ayraca gelince yine artmamı ekliyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir düz ilmek ördükten sonra ikili gibi yaptığımız ilmekteyiz. Şişimi soldan sağa doğru bu ikili ilmeği bu şekilde takıyorum arkadaşlar. Taktıktan sonra düz örüyorum, yerleştiriyorum. Devamında bir tane daha düz ilmek örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeği bırakıp örgümün ters yüzüne dönüyorum. Yine son ördüğüm ilmeği şişime aldım. İpimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp çekiyorum. İlmeği yine ikili gibi yaptıktan sonra ilmekleri ters örüyorum. Ayracı alıyorum. Diğer ayracı alıp kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. Artma ilmeklerine, ajur ilmeklerine gelince delik olacak şekilde açık örüyoruz. Bu şekilde. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Ayraçların olduğu bu kısımda tarife devam ediyorum. Kol kısmındayız. Ters yüzdeyiz. Kalan son 2 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ters ilmeğimi örüp diğer ayracı da alıyorum. Gizli artma ilmeğini örüyorum. Bir tane daha ters ilmek ördükten sonra ikili gibi yaptığımız ilmekteyiz. Bu ilmeği örmek için ipimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi de düz yüzden bu şekilde takıyorum. Düz yüzden ters yüze doğru. Daha sonra ilmeğimi örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir ilmek daha ters örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp düz yüze dönüyorum. Ördüğüm ilmeği şişime aldım. İpimi yine ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde çekiyorum. İlmeğimi ikili gibi yaptım. Ön kısımdaki bu ilmekleri düz örerek ayracıma kadar devam ediyorum. Bir tane artma ekleyip ayracımı aldım. Ayraçların ortasındaki 2 düz ilmeği ördüm. Diğer ayracı alıp kol ilmeklerine geçtim. Bir tane artma ekliyorum. Daha sonra modelimin 3. sırası için ilmeklerimi bu kısma kadar örüyorum. Ajur yaptığım kısma geldiğim zaman bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği yine birlikte örüyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Ayracıma gelince artmamı ekliyorum. 2 ilmeği düz ördüm. Arka kısma geçiyorum. Ayracımı alıp arka kısım için artmamı ekliyorum.
ajurlu ilmeğe kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Ajurlu ilmeğime gelince bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği yine birlikte örüyorum. 9 ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ördüğümüz zaman yine ajur ilmeğinin hizasındayız. Bir tane daha ajur doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Kalan ilmekleri ayıraca kadar düz örerek devam edip artmamızı ekliyoruz. Ayracı aldım. 1, 2 ilmek düz. Diğer ayracı aldım. Kol için artmayı ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan ilmekleri yine düz örüyoruz ayraca kadar. Artma ilmeğini ekliyoruz. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek sarı ayracı alıp artmama ekliyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra ikili gibi ilmeğimizdeyiz. Şişimizi sağ yönden, sol yönden sağa doğru takıyoruz. Bu şekilde sol yönden sağa doğru düz örüyoruz. Düz ördükten sonra 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğimiz, 3 ilmek, bu 3 ilmeği de birlikte döneceğiz. Bu kısımdan 2 ilmek alacağım arkadaşlar. Bu defa 1, 2 ilmek örüyorum. Kalan 11 ilmeği şişimde bırakıyorum. 6, 8, 10, 11. Dönüyorum örgünün ters yüzüne. Son ördüğüm ilmeği alıp bu şekilde ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmekleri ters örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Ters yüzden bu kısma, ayraçlarımızın olduğu bölüme kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Ters örüyoruz ilmekleri. Bu kısımda devam ediyoruz. Ters yüzdeyiz yine. Son kalan 2 kol ilmeğini örüyoruz. Ayracımı alıyorum. 2 tane ters ilmek. Son ayracımı da alıyorum. Artma ilmeğini örüyorum. Daha sonra ikili gibi olan ilmeğe kadar ilmeklerimi ördüm. 3 tane daha ilmek ördüğümde bu ilmeğime geldim. Yine ipimi örgünün ters yüzüne aldım. Düz yüzden ilmeğe taktım şişimi. Kaçırmadan dikkatlice ördüm. Yerleştiriyorum bu şekilde. Örgümden 1, 2 ilmek ters örüyorum. Bu kısımda 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğini ve 3 tane dönüş yapacağım ilmeği bırakıp düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum düz yüzde, ipimi
ters yüzden düz yüze doğru çekiştirip ilmeğimi yine ikili gibi yapıyorum. İlmeklerimi düz örerek ayracıma doğru ilerliyorum. Ayracıma geldiğim zaman yine artmamı ekliyorum. Ayracımı aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Tekrar ayracımı alıp kol için artma ekliyorum. Daha sonra modelimin yine 3. ajurunu yapmak için devam ediyorum. Modelimizde 1 2 3 4 tane ajur var. 3. sıradayız arkadaşlar. Saymıyorum artık. Çünkü ajura gelince kendini belli ediyor modelimiz. Ajur ilmeğini ördükten sonra bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ajur dolayıp yine 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Ayraca kadar örüyorum kol ilmeklerini. Artmama ekledim. Ayraca alıp 2 ilmeği örüyorum. Tekrar ayraca alıp arkası için artma ekliyorum. Model kısmına kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir tane ajur doluyoruz. 2 ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte düz örüyoruz. Tekrar bir tane ajur dolayıp yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. İki modelimizin arasında 9 tane düz ilmeğimiz var. Ördük. Bir ajur doladık. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar ajur dolayıp yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan ilmekleri bu şekilde düz örüyorum. 4 ilmeği artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 tane düz ilmek, tekrar ayracı alıp artma ekliyorum. Kol ilmeklerine geldik. Ajur kısmına kadar düz örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan ilmekleri ayraca kadar düz örüyoruz. Artmayı ekleyip ayracı alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Sarı ayracı aldım. Ön için artmayı ekledim. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm ve ikili gibi ilmeğimize gelince şişimi soldan sağa doğru bu şekilde takıp düz örüyorum. Bant ilmeklerim kalana kadar 3 tane ilmek öreceğim. 1 2 3 ilmeği düz örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 ilmeği bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. Yerleştiriyorum. İlmeklerimi ters örerek sırayı tamamlıyorum. Yine ters yüzden bu kısma kadar pembe ayraçların olduğu bölüme kadar örüp
bu kısımda tarife devam ediyorum. Ters yüzde pembe ayraçların olduğu bölümdeyiz. Kalan 2 ilmeği yine ördüm. Ayracı aldım. Artma yerindeki ters ilmekleri örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerinden artma ilmeğini örüp ikili gibi olan ilmeğe kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve ikili gibi olan ilmeğe gelince ipimizi örgünün ters yüzüne aldık. Şişimizi düz yüzden bu şekilde taktık. İlmeğimizi örüp yerleştirdik. 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeği, 3 ilmek dönüş yapacağımız ilmek. Üçünü birden örüyoruz. 8 ilmeği şişimde bırakıyorum. Düz yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Sıkılaştırıp ipimi, ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Ayraca kadar düz örüyoruz ilmekleri. Bir tane artma ekliyoruz. Ayracı alıyoruz. 1 2 ilmek düzü ördüm. Diğer ayracı alıp kol için artma ekledim. Daha sonra modelimizin son ajur sırası için devam edip örüyorum. Ajur sırasına kadar 1 2 3 tane ajurumuz var. 4. ajurumu dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ayracıma gelince kol için ikinci artmayı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Diğer ayracı alıp arkası için artma ekliyorum. Bu arada Ramazan olduğu için arkadaşlar çekimi gündüz yapmadım. Sesim karıştığı için gecede biraz örgü ipimin rengi farklı çıktı. Geldik yine ajur ilmeklerine, doluyorum bir tane, ikisini birlikte örüyorum, tekrar doluyorum, ikisini birlikte örüyorum. 9 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördükten sonra bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Arka kısımdaki modelimizin görüntüsü. Devam ediyorum. Ayracıma gelince arkası için artma ekledim. Ayracı alıyorum. 2 ilmek, diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum. Bir tane ajur doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar ajur doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ayracımıza kadar ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Bir tane artma ekledim. Ayracı aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Sarı ayracı aldım. Ön için artma ekledim. Artma ekledikten sonra bu kısma kadar ikili ilmeğe kadar düz örüyoruz. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek. 10 ilmeği ördüğüm zaman yine bu kısımda ikili gibi ilmekteyiz. Şişimi soldan sağa doğru takıyorum. Düz örüyorum ilmeği ve yerleştiriyorum. Dönüş yaptığımız ilmekler gayet düzgün ve hiç bir potluk yok arkadaşlar. Şişimizde sol yönde 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğimiz kaldı. 8'ini de haraşaya dönüp örüyoruz. Haraşa örgü örüyoruz. Örgünün ters yüzüne döndüm. Sekiz ilmek haroşa ile başlıyorum. Daha sonra örgünün ters yüzünden sıramı tamamlıyorum. Bu kısımda yine pembe ayracın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Yine ön ilmeklerine geldim arkadaşlar. Ters yüzdeyim. Artma ilmeğini örüyorum. Daha sonra ikili gibi olan ilmeğime kadar devam ediyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeği ve bant ilmeklerinden önce yine ikili olan ilmeğimiz. İpimizi örgünün ters yüzüne atıyoruz. Şişimizi düz yüzden ters yüze doğru bu şekilde taktık ve ördük. Devamında bant ilmeklerimizi haroşa örgüyle örüyoruz. Haroşayı düz ile ören arkadaşlar bu 8 ilmeği düz örecek. Diğer yönde de öyle. Tamamladık kısa satır dönüşlerimizi. Modelin ikinci aşamasına geçmeden önce göstermek istiyorum yaptığım işlemi. Gayet güzel bir şekilde yuvarlandı bu kısım. Şimdi şişimi yerleştiriyorum. Düz yüzde modelimizin ikinci aşama kurulumu ile devam edeceğiz. Başlıyoruz modelimizin ikinci aşaması için. Kenar ilmeğimi aldım. Bant ilmeklerini tamamlıyorum. Bant ilmeklerini ördükten sonra ön kısma şimdi bu şekilde model kuracağız. Önce 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Daha sonra ajurlarını dolayacağız bu kısımda arkadaşlar. Çubuklarımızı sağ yöne yatıracağız. Bir öncekinde sol yöne bu şekilde yatırdık. Şimdi sağ tarafa doğru bu şekilde olacak çubuklarımız. 2, 4, 6, 8 ilmek. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği şişimden alıp düzeltiyorum. Bu şekilde 6. ilmeği 5. ilmeğin üzerine attım. İkisini birlikte düz örüyorum. Düz ördükten sonra bir tane ajur doluyorum. Yine 2 ilmeği düzeltiyorum bu şekilde.
İkisini birlikte sağ kes yönünde örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum ön kısımdaki. İki tane ilmek kestik, 2 tane ajur doladık arkadaşlar. Yine ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 düz ilmeği örüyorum. Diğer ayracı alıp artmayı ekliyorum. Bu kısımda da ilmeklerimizi hesaplıyoruz. Ajur ilmeğimizden itibaren 1 2 3 tane sayıyoruz. 3 ilmekten sonraki 4 ilmeğe model kuracağız. 4 ilmeğe kadar da 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 ilmeği örüyorum. 6. ve 7. ilmeği şişimden alıp düzelttim. Sağ kes yönünde ördüm. Bir tane ajur doladım. Diğer 2 ilmeği de aynı şekilde düzeltip sağ kes yaptım. İkinci ajurumu doladım. Kalan ilmeklerimi düz öreceğim. Ajurdan sonra sayacağım. Eğer sığarsa bu kısma da model kuracağız. Ajurdan sonra 9 düz ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek. 9 ilmek ördüğüm zaman bu kısımda 3 ilmeğim kaldı. Model için yeterli değil. Çok da üst üste model istemiyorum. O yüzden 4 ilmek kalmadığı için modeli kurmayacağım. 3 ilmeği düz örüp devam ediyorum. Artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek düzü örüp diğer ayracı alıp arka kısım için artma ekliyorum. Yine sayıyoruz, hesaplıyoruz model için. Bu kısımdan 1 2 3 ilmekten sonraki 4 ilmeğimiz model ilmeği. 5 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 5 ilmekten sonraki 2 ilmeği yine düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. Ajuru doluyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeği yine düzelttim. Ördüm. Ajurumu dolayıp ilmeklerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. 9 ilmek düz ördükten sonra model kuracağız. Yine 2 ilmeği bu şekilde düzelttim. Sağ kes yapıp ördüm. Ajurumu doladım. Yine 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. İkinci ajurumu dolayıp yine sayıyorum ilmeklerimi. Bu kısma sığarsa model, yine model kuracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek. 9 ilmekten sonra sadece 2 ilmeğimiz kaldı. Arka kısımda yine 2 modelle devam edeceğiz. Bu 2 ilmeğe model kurmayacağım çünkü 4 ilmek gerekiyor. Eğer benden büyük örgü başlarsanız sizin için saydım. 9 tane saydıktan sonra arkadaşlar yeterli ilmeğiniz olursa bu kısma model kurabilirsiniz. Model kurmadan kalan 2 ilmeği örüyorum ben. Artmamı ekleyip ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Ayracımı alıp kol için artma ekliyorum. Yine ajurlu kısımdan sayıyorum. 1 2 3 ilmek. 3 ilmekten sonraki 4 ilmek model ilmeği.
5 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5. 6. ve 7. ilmeği düzeltiyoruz. Sağ kes yapıyoruz. Bir ajur doluyoruz. Devamındaki ilmekleri yine düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Ajuru doladım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Kol kısmına her iki kola birer tane model kurulumu yaptık. Arkaya 1-2 tane model kurulumu yaptık. Ön kısımda bir tane ve son parça ön kısma da bir tane model kuracağız arkadaşlar. Artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 düz ilmek. Diğer sarı ayracımı alıp artmamı ekliyorum. Bu kısımda da diğer yöne uygun şekilde modelimizi kuracağız. Ön kısımda 8 ilmek bandımızı bırakacağız. 1 ilmek düz bırakacağız. 1 ilmek düzden sonraki bu 4 ilmeğe modelimizi kuracağız arkadaşlar. Sağ yöne doğru ilerlediği için, kesimi bu kısma olduğu için ve model için bantlardan sonra birer ilmek kalmasını hesapladığım için bu şekilde kuracağım. 5 ilmek, 5 düz ilmek kalana kadar örüyorum. Bir, iki, üç, dört, 5. Şimdi bu 2 ilmeği tekrar gösteriyorum size ölçü için. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğim var. 5 ilmek de düz ilmek var. Bu kısımda ise artma ilmeğimle birlikte 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. 7 ilmek düz ördükten sonra bu 2 ilmeğimizi düzeltip sağ kes yaptım. Ajurumu doluyorum. 2 ilmeğimin yine yönünü düzelttim. İkinci ajurumu dolayıp bir düz ilmeğimi örüyorum. Kalan 8 ilmek bandımı haroşa örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Düz yüzde modelimizin bu ikinci aşamasındaki sıranın tarifiyle devam edeceğim. Hırkamızın tekrar ön yüzündeyiz. Modelimizin ikinci sırasını yapacağız arkadaşlar. Bandımı ördüm. Bandımı ördükten sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği bu şekilde düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yönünde düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Devamındaki ajur ilmeğini diğer ilmekle yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıyorum. Bir tane daha ajur doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Ön için bir tane artma ekliyorum. Modelimizdeki ikinci sırada bu şekilde. Kol kısmındakini de tarif edeceğim. Ayracımı alıyorum. 1, 2 düz ilmek. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum.
Daha sonra ajurdan sonra 2 ilmeğim kalacak şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. 5 tane düz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ve 7. ilmeğin yönünü yine bu şekilde düzeltiyorum. Sağ kes yönünde düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. Devamındaki ajur ilmeğini diğer ilmeğimin arkasına atıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Bir tane daha ajur doluyorum. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Diğer modelde de aynı işlemleri yapacağım. Arkasındaki 2 modelde, kolda ve ön kısımdakinde. İkinci ajur sırasındayız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane ajur olana kadar öreceğim. Daha sonra diğer sıra model kurulumuyla tarife devam edeceğim arkadaşlar. Modelimizde 4 tane ajuru tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Arka kısımda kendini daha iyi belli etti modelimiz. Şimdi tekrar ilk modelden kuracağız. Ajurlarımızı sola doğru yatırdığımız modelde. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımı ördüm. Ön kısma model kurmak için ilmeklerimizi belirliyoruz. Model için bu kısımdaki son ajurdan sonra sola doğru 1, 2, 3 ilmek sayıyoruz. Devamındaki 4 ilmeğe modelimizin ilk sırasını yapacağız. Sayıyorum ördüğüm düz ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. 7 ilmek düz ördükten sonra bir tane ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane ajur dolayıp 2 tane ilmek kestik. Kalan ilmekleri düz örüyorum. Artma ilmeğimi ekliyorum. Ayracı aldım. Diğer ayracı da alıp kol için artma ekliyorum. Bu kısımda da yine 1, 2, 3 tane ilmek sayacağız. Ajurların bittiği kısımdan devamındaki bu 4 ilmeğimize model kuracağız. Bir, 2, 3 ilmek ajur bitiminde, devamında bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Modelimi kurduktan sonra ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. 9 ilmek düz ördükten sonra ayracıma kadar 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğime de model kuruyorum. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devamında artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. İkinci ayracı alıp arkası için bir tane artma ekliyorum. Ajur bitimine kadar bu kısma kadar ilmeklerimi öreceğim.
Ajur bitiminden itibaren 1, 2, 3 ilmek. Sayıyoruz yine ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek. 12 ilmek düz ördükten sonra model sırasını yapacağım ilmeklerdeyim. Ajurumu doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra yine saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek bu sıradan kontrol edebilirsiniz. Ajur kuracağınız ilmekleri doluyorum ajurumu. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Tekrar dolayıp yine 2 ilmeği sola kes şeklinde düz örüyorum. Bu kısımda kalan ilmeğimi sayıp kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek saydığım zaman 3 ilmeğim kalıyor ve model için yeterli değil. Tamamını düz örüyorum. Artmamı ekliyorum. Ayracımı aldım. 2 ilmeği örüyorum. Diğer ayracı alıp ikinci kol için artma ekliyorum. Bu kısımda yine ajur bitiminden itibaren 1, 2, 3 ilmek olana kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ördüm. Bir tane ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ajur dolayıp yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz ördüm. 4 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeğe de model kuruyoruz. Doluyoruz ajurumuzu. 2 ilmeği sola kes yaptık. Tekrar doladık. Yine 2 ilmeği sola kes yaptık. Devamında artmamızı ekledik. Ayracımı alıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Sarı ayracı da alıp ön için artma ekliyorum. Bu kısma da model kuracağız arkadaşlar. Ön kısımda ise model kurma ilmeklerimizi belirlemek için ajur bitiminden itibaren 3 ilmek 1, 2, 3 ilmeğin üstüne 9'a kadar sayacağız. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. Devamındaki 4 ilmek model kurma ilmeği, bir tane düz ilmek örüyoruz arkadaşlar. Düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra ajurumu doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Tekrar 2 ilmeği sola kes yaptım. 2 ajur dolayıp 2 ilmek kestim. Kontrol etmek için sayarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek. Bu kısımdan 3 ilmek olduğunda modelimizin arasındaki ilmekleri tam hesaplamış oluyoruz. Devam edip kalan 2 ilmeği de düz örüyorum. Bandımı da haraşa örüyorum. Modellerimizi kurmuş olduk. Bu sıralarda sıralarını tarif ettiğim için
Tekrar çekim yapmayacağım. Sıralarına 4 ajur olana kadar aynı şekilde öreceğim. Artmalarımı da eklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Roba kısmında yeterli büyüklüğe geldiğinde kolları ayıracağız. Bu sıradaki ajur modeli tamamlayınca tekrar yeniden ajur model kurulumunu tarif edeceğim. Hırkamızda ilerliyoruz arkadaşlar. 3 tane model ördük. 4. modelin kurulumunu yapacağız. Beden kısmında uygulasaydık modeli bu kadar tekrar anlatmama gerek yoktu ama roba ilmekleri arttığı için, kurulum zor olduğu için 4. modeli de örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için tarif edeceğim. Bu arada ilmeğimizi kaçırdık. Takıyorum ilmeğimi. Bant ilmeklerimi ördükten sonra sayıyorum ilmeklerimi. Bu kısımdan 1, 2, 3 tane ilmek sayıyorum. 3 ilmekten sonraki bu 4 ilmeğimiz model ilmeği. 4 düz ilmek örerek modele başlayacağız. 1, 2, 3, 4. 5. ve 6. ilmeği şişimden alıp düzeltiyorum. İkisini birlikte sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Daha sonraki 2 ilmeği de aynı şekilde düzeltip yine sağ kes yönünde düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Daha sonra sayıyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek. 9 ilmekten sonra 3 ilmeğimiz kaldığı için model sığmayacak. 3 ilmeği de düz örüyoruz. Bir tane artma ekliyoruz. 2 ilmeği düz örüyorum. Bir artma daha ekliyorum kol için. Kol için 3 tane model kuracağız arkadaşlar. Bu 4 ilmeğe modelle başlayacağız. Daha sonra bir tane de bu kısma, bir tane de bu kısma. Yine bu kısımdan sayarak hesaplayabilirsiniz. 1, 2, 3 ilmek. 3 ilmekten sonraki 4 ilmek model ilmeği. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. 9 ilmeği de saydığımız zaman 4 tane ilmeğimiz var. Ve model kuracağız. 1. ve 2. ilmeği aldım. Yönünü düzelttim. Sağ kes yaptım. Tekrar ajur doladım. Yine 2 ilmeği düzeltip sağ kes yaptım. 2. ajurumu doladım. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek düzden sonra 10. ve 11. ilmeğe de bu şekilde düzeltme yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Daha sonraki 2 ilmeği de yönlerini düzeltip sağ kes yapıyorum. 2. ajuru doluyorum. Yine sayıyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. düz ilmeğim. 10. ve 11. ilmeği aldım. Yine şişimden düzelttim. Sağ kes yaptım. 1. ajuru doluyorum. 2 ilmeği yine düzeltiyorum. Sağ kes yapıp tekrar ajur dolayıp kalan ilmeklerimi artma yerine kadar düz örüyorum. Kol için 2. artmayı ekliyorum. 2 düz ilmeği örüyorum. Arka için bir tane artma ekliyorum. Yine ilmeklerimi sayıp hesaplıyorum. 1, 2, 3,
devamındaki 4 ilmek model ilmeği, 2 4 6 8 9 ilmek aradaki katlar. Bu kısma da 4 ilmeğimiz kaldığı için modelimiz sığdı. Kuruyoruz modelimizi. İki ilmeğin yönünü değiştirip sağ kes yaptım, bir ajur doladım. Yine 2 ilmeği düz örüp sağ kes yaptım, bir ajur daha doladım, daha sonra örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmekten sonra 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Yine sağ kes yaptık, bir ajur doladık. İkinci ilmeğimizde bu şekilde düzeltip 2 ilmeği sağ kes yapıp ajurumuzu doladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmekten sonra yine 2 ilmeği aldık, düzelttik, sağ kes yaptık, ajur doladık. Devamındaki 2 ilmeğimizi de aynı şekilde düzeltip sağ kes yaptık, tekrar ajur doladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeği. Bu kısma yine model kuruyoruz. İki ilmeği sağ kes yaptım, bir ajur doladım. Devamındaki 2 ilmeği de aynı şekilde sağ kes yaptım, bir tane daha ajur doladım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek daha ördüm. Artmamı ekliyorum. Daha sonra 1 2 düz ilmek örüyorum. Tekrar bir artma ekliyorum kol için. Kol için yine ilmeklerimizi aynısı ama yine de sayacağım. Diğer kolla aynısı ama sayacağım. 1 2 3 devamındaki 4 ilmek model ilmeği, 2 4 6 8 9 ilmek model arasındaki kat, kalan bu 4 ilmek de model ilmeği. İlmeğin yönünü değiştirip sağ kes yaptım, bir ajur doladım. Devamındaki 2 ilmeği aynı şekilde sağ kes yapıp ikinci ajuru dolayıp 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9.'su. İkinci modelimi kuruyorum kolda. 2 ilmeği sağ kes yaptım, doladım. Yine aynı 2 ilmeğimi sağ kes yapıp ikinci ajuru dolayıp 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmekten sonra yine modelimizi kuruyoruz. Sağ kes yaptım, bir ajur doladım. 2 ilmeği düzeltip yine sağ kes yapıp bir ajur daha dolayıp kalan ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz örüp artmamızı ekliyoruz. 2 düz ilmeği örüyoruz. Ön kısmın gizli artmasını yaptık. Şimdi ön kısmın ilmeklerini hesaplayacağız. Ön kısımda 1 2 3 ilmek sayıyoruz. Devamındaki 4 ilmek model ilmeği. Bu kısımdaki 2 ilmeğimizi olduğu gibi düz örüyoruz.
Üçüncü ve dördüncü ilmeği yönünü değiştiriyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği yine sağ kes yaptım. Bir ajur daha doladım. Daha sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 düz ilmek. 9 düz ilmekten sonra bu kısma tekrar model kuruyorum. 2 ilmeği sağ kes yaptım. Bir ajur doladım. Yine 2 ilmeğimi düzeltip sağ kes yapıp bir ajur daha doladım. Kalan bir düz ilmeğimi ördüm. Bandımı da örüyorum. Tamamlıyorum. Bu arada arkadaşlar bir tane ilik yeri açtık ama ikincisine henüz yeterli sıra oluşmadığı için ikinciyi ben de açmadım. İlik yerlerini unutmuyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 11 haroşam olduğu zaman bir tane de burada sıra var. İlik yerini açacağım. 12 çizgi haroşa ile kalan hırkanın devamında iliklerimizi açacağız. Model kurulumunu tamamladık arkadaşlar. Devam edip bu şekilde bu sıradaki aşamayla aynısını örüp 4 tane ajur olduğu zaman tamamlıyoruz. Hırkamda 1, 2, 3, 4 modeli tamamladım arkadaşlar. Bir model daha yapacağım. 5 model olduktan sonra kol ayrımlarını yapıp kolları örerek devam edeceğiz. Bu sıradaki model kurulumunu anlatım yapmayacağım. Çünkü tüm modellerde sıraları tarif ettim. İlk sırayı ve diğer sıralarını. Bu seviyeye geldikten sonra da tarif olmadan bu sırada model kurulumunu aynı şekilde yapabilirsiniz. Ön kısımda bu kısımdan 1, 2, 3 model sayıp daha sonraki 4 ilmeğe model kurup 9 ilmek sayıp daha sonraki 4 ilmeğe yine model kuracaksınız. Kollarda da aynı şekilde 4 ve 9 ilmeğin katlarından oluşan modelin kurulumunu yapıp 5. modeli de örüp daha sonra devam ediyoruz. 5. modeli de tamamladım arkadaşlar. Düz yüzde ön kısımdayım. Bu arada ön kısımda kısa satır dönüşü yaptığımız için 1, 2, 3, 4 model var. Bu sizi yanıltmasın. Ön kısımda 4 model, kol ve arkalarda 5'er model var. Bandımızı ördüm. Bandı ördükten sonra ön kısmı model kurulumunu yaparak devam edeceğim. Artma kısmında yine bu kısımda artmalarımı ekleyeceğim. Kolun sol yönünde bu kısımda tarife devam edeceğim. Kol kısmına artmalar ekleyerek sol ve sağ yönüne kolu öreceğiz çünkü. Bandımı ördükten sonra ilmeklerimi modelime göre örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 5. ve 6. ilmeği düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği yine değiştirdim. Sağ kes yaptım. Bir ajur daha dolayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek tekrar model kuruyorum. Kol kısmında devam edeceğiz. Kol ilmeklerinde sol yöndeyim. Bir tane ilmeğim kaldı. Ördüm. Artmamı ekledim. Şimdi kol ilmeklerini sayacağız. Daha önceden sayıp hazırladım arkadaşlar. Kol kısmında 55 ilmeğimiz var. 55 ilmeğin üstüne bir tane de bu kısımdaki 2 tane düz ilmeğimizin birini alıyoruz.
1 2 tane artma ekliyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzden ilmeklerimi ters örerek bu yöne doğru ilerleyeceğim. Bu kısımda tekrar atacağımız ilmeği tarif edeceğim. İlmeği attıktan sonra toplam ilmeğimizi de söyleyeceğim. Ters yüzde kol ilmeklerindeyiz. Kısımdan örerek geldik. İlmeklerimin örülüşünü tamamlıyorum. En son gizli artma ilmeğini de ördüm. Daha sonra bu kısımdaki 2 düz ilmeğimizin bir tanesini kol kısma bu şekilde örüp alıyorum. Diğer ilmekleri ön için şişimde bırakıyorum. Şişime de yine diğer yönde olduğu gibi 1 2 tane artma ekliyorum. İlmeklerimizin üzerine 6 ilmek ekledik arkadaşlar. Bir tane düz ilmeği aldık, 2 ilmek ekledik. Diğer yönde de bir tane düz ilmek alıp 2 ilmek artma ekledik. 55 ilmeğin üstüne 6 ilmek ekleyince 61 ilmeğimiz oldu. 61 ilmekle kol kısmını modelli şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir dahaki modeli de kurup tamamladıktan sonra kol kısmının nasıl göründüğünü yine anlatımı yapacağım. 10 santim kadar ördükten sonra kolun modellerini göstereceğim arkadaşlar. Kol bölümünde modelimizin yerleşimi bu şekilde arkadaşlar. Sağ yönde bir ilmekten sonra sol kısma yatan çubukların kurulumunu yaptım. Diğer modelde yine sıralarımı, sayılarımı hesaplayıp bu şekilde 1 2 3 4 tane sığdı. Modelli şekilde kol kısmını bilek kısmına kadar örüp devam edeceğim. Eksiltmeleri bilek kısmında yapacağız. Şimdilik sadece 10 santim demiştim ama 6,5-7 santim gibi örgüm var. Devam edip yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyorum. Hırkamızın kol kısmında ilerledim arkadaşlar. Yeterli uzunluğa geldiğini düşünüyorum lastik için. Şimdi modellerimizi sayarak bir de bu kısımdan santimle ölçü vereceğim. Sayıyorum modellerimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane model ördük. 13 modelle kol kısmında ilmek ekleyip örmeye başladığımız kısımdan mezura ile ölçtüğümde yaptığım örgünün yüksekliği 17 santim. 61 ilmeğimiz var. 61 ilmek kol bandı için fazla. İlmeklerimizin birazını keseceğiz ama lastiğimize geçmeden önce düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sıra örgü örmek istiyorum. Hem lastiğimizin düzgün olması için hem de bu kısımdaki model kısmın düzgün durması için 2 sıra örgüyü tamamlayıp daha sonra ilmekleri azaltma tarifiyle devam edeceğiz. Tamamladım 2 sıra örgüyü arkadaşlar. Görüntüsü de böyle. Şimdi kol lastiğimiz için cilveli lastik örmeye başlayacağız. Lastiklerimizin ilk sırasını yaparken keseceğimiz ilmeklerimizi de belirleyeceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra
Bir tane düz ilmekle başlıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. 3 ilmek olduktan sonra düz ilmek için 2 ilmeği birlikte alıyorum şişime, ikisini birlikte düz örüyorum. Ters ilmeği, gelişine bir tane tek ilmek, düz ilmek için yine 2 ilmeği birlikte alıyorum şişime, ikisini birlikte düz örüyorum. Ters ilmeğimiz, düz ilmek, yine 2 tane. Sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Sırayı tamamladığım zaman lastiğim için kaç tane ilmek kaldığını sayıp söyleyeceğim. Sıra sonuna yaklaştım. Yine 2 düz ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir ters ilmek. Şişimde sıra sonunda 1, 2, 3, 4 tane ilmek kaldığı zaman ilmeklerimi eksiltme yapmadan bu şekilde tamamladım. Sayıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 tane ilmeğimiz var. 43 ilmekle devam edip lastik için yeterli olana kadar sıralarımızı cilveli lastik olarak öreceğiz. Tamamlayıp ilmekleri kapatma ile tarife devam edeceğim. Lastik sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Mezura ile ölçtüğümde lastiğimin yüksekliği 3 santim. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. Yine tığla kapatacağım ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra düz ilmeğimi örüp ördüğüm ilmeği kenar ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Ters ilmeğimi de örüp aynı şekilde kaydırıyorum. İlmeklerimi kapatıp sol yönde dikmek için yeterli ip bırakarak ipimi keseceğim. Daha sonra ipimizi bu kısma, arka kısmın örgüyü bıraktığımız döndüğümüz kısma bağlayarak arka kısmın ilmeklerini örüp ikinci kol için devam edeceğiz. Kol kısmını bu şekilde lastikleri kapatıp ipimi dikmek için bıraktım. Şimdi ipimizi örgümüzün iç kısmından bağlayacağız. Çeviriyorum örgüyü. Bu kısımdan dönüş yaptığımız sıradan ipimi geçici olarak bağlıyorum. Daha sonra bu kısımda ilmeklerimizi dikerken ipimizi yeniden temizleyip gizleyeceğiz. Dönüyorum düz yüzüne örgünün. Şişimin diğer ucunu alıp ilk ilmeğimi örüyorum. Daha sonra gizli artmamı ekliyorum. Arka kısmı için devam edip modelimi kurarak sıramı öreceğim. Modelimi kurmak için ilmeklerimi sayıyorum. Bu kısımdan 1, 2, 3 ilmek. Ajurun bu hizasından saydığımızda 1, 2, 3 ilmek. Devamındaki 4 ilmek model ilmeği arkadaşlar. Model ilmeğine kadar olan 2, 4, 7 ilmeği düz örüyorum.
Bir tane daha var. Daha sonra modelimi kurmaya başlıyorum. Dokuz ilmek sayıp diğer modeli kuracağım. Bu şekilde modelimin kurulumunu yaparak arka kısmı örüp kol kısmındaki kurulumu da yaparak sol yöne doğru bu kısımlarda tarife devam edeceğim. İkinci kol kısmındayız. En son olarak 9 ilmek düz ördüm. Daha sonraki 4 ilmeğe model kurulumu yapıyorum. Kalan 1 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artmamı ekliyorum. Daha sonra bu kısımdaki 2 tane düz ilmeğin bir tanesini kol ilmeklerine alıyorum. 1 2 artmamı ekliyorum. Örgümün ters yüzüne dönüyorum. Ön kısmın ilmekleri şişimde bu şekilde kalacak. Eklediğim ilmekleri de bu şekilde ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örerek kol kısmının bu yönüne doğru örüyorum. Sol yöne doğru. Ters yüzden sırayı tamamlayıp bu kısımda artmayı tarif edeceğim. Sıra sonundayız kol ilmeklerinde. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Gizli artma ilmeğini de örüyorum. Daha sonra düz ilmeğimizin bir tanesini kol ilmeklerine ilave ediyoruz. Arka kısmın ilmeklerini şişimizde bırakıyoruz. Bu yön içinde 1 2 tane artma ekliyorum. Kol kısmında düz yüze döneceğim. İlmeklerimi modelime göre örerek diğer kol ile aynı sayıda model olana kadar devam edip daha sonra aynı eksiltmeleri yapıp kol lastiğini tamamlayacağım arkadaşlar. Birinci kolla aynı olduğu için çekimin bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Devam edip birinci kol kısmının aynı sıralarına aynı modeli bu kolumuza da uyguluyoruz. Kol kısmını tamamladığımda yine ipimizi bu kısımdan bağlayıp beden kısmını modelli olarak örmeye devam edeceğiz. Tarife kolu tamamladıktan sonra devam edeceğim. Hırkada ikinci kolu da tamamladım arkadaşlar. Yine lastik kısmını birleştirdim. Daha sonra dikmek için bu şekilde ip bıraktım. İpimi kestim. Her iki kolda aynı modelde ve sıraları aynı. İpimi de kol ve ön kısmın örgüyü bıraktığımız hizası olan bölüme bağladım. Ön kısmın ilmeklerini öreceğiz. Yine model kurulumunu 2 tane modelimiz var. Model kurulumunu yapacağız. Ters yüzden de kol altlarında birer tane ilmek takacağız. İpim bu şekilde. Düz ilmeğimin bir tanesini ön kısma bırakmıştım. Örüyorum ilmeğimi. Daha sonra bir tane gizli artma ekliyorum. Modele kadar ilmeklerimi öreceğim.
Bu kısımdan sayıyorum yine 1 2 3 ilmek, devamındaki 4 ilmek model ilmeği, 2 4 6 tane ilmek şişimde var. 2 4 6 tane de örülecek ilmeğimiz var. 6 ilmeği örüyoruz. İki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sağ kes yaptım. İlmek doladım. İki ilmeğimi de tekrar değiştirip yine ikinci ajur ilmeğimi dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüp devamındaki 4 ilmeğe model kuruyorum. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden örüp kol altında tarife devam edeceğim. Ön kısmın ilmeklerinin tamamını ters yüzde örüp tamamlıyoruz. Sayıyoruz şişimizdeki ilmeğimizi. 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 ilmeğimiz var arkadaşlar. Bir tane ilmek de kol kısmından takacağız. Bu kısımdan düz yüzü çeviriyorum. İlmek atmıştık, ikişer tane. Attığımız ilmeğin hizasından ikili gibi bu şekilde bir tane ilmek taktım. Taktığım ilmeği ters yüze dönüyorum. İkisini birden, ikili gibi görünen ilmeği ikisini birlikte ördüm. Daha sonra kolun diğer yönünden, bu yönden aldık, diğer yönden aynı şekilde ilmek takacağız. Alıyorum ilmeğimi, yine ikili gibi ters örüyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Diğer ilmekleri örmeye başlıyorum. Bu kısımdaki boşlukları kol dikişini yaptığımız zaman kapatacağız. Düğümlerimizi daha düzgün bir yere bağlayacağız. Ters yüzden sıramı öreceğim. İkinci kol altında birer tane ilmek takmayı tarif edeceğim. Arka kısmın ilmeklerini tamamını ördüm. Yine ikinci kol kısmından ilmek takacağımız bölümdeyiz. Attığım ilmeklerin hizasından düz yüzden bu şekilde bir tane yine ikili gibi taktım şişime, çevirdim örgümü, taktığım ilmeği ters örüyorum. Daha sonra yine dönüyorum düz yüze. Kolun diğer bölümünden aynı şekilde ilmek alıyorum. İlmeğe takıyorum böyle şişimi. Taktığım ilmeği ters örüyorum. Devam edip ön kısmın ilmeklerini öreceğim. Sizin için bir de arka kısmın ilmeklerini saymak istiyorum. İlmekleri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 71 ilmeğimiz var arkasında arkadaşlar. Tamamlıyorum ters yüzden sıramı. Model kurulumunu yaptık zaten bir önceki düz sıramızda. Modelimizin kalan 3 sırasını öreceğim. Daha sonra nasıl göründüğünü tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kol kısmındaki taktığımız ilmeklerden sonra modeli tamamladım arkadaşlar. 4 çizgi ajur oldu. Kolları henüz dikmedim. Model sayımızda arka kısımdan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model örmüş olduk. Kol altlarında çok ilmek eklemediğim için modelimizi bu şekilde üst kısımda bırakacağız. Şimdi 2 sıra düz örgü öreceğiz. Düz yüzden düz, ters yüzden ters. 2 sıra örgü ördükten sonra 2 çizgide haroşa öreceğiz. Düz örgüyü ve haroşa çizgileri tamamladıktan sonra tarife devam ediyorum. Tamamladım sıralarımı. Şimdi 8 ilmek bandımızı öreceğiz. Yedi ve 8. ilmek. 8. ilmekten sonra bir tane ajur doluyorum şişime. Devamındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar ajur ve 2 ilmeği düz örüyoruz. Sıra boyunca devam edeceğiz. Diğer yönde 8 ilmek bandımız kalana kadar aynı şekilde öreceğiz. Sıra sonunda tarife devam edip ters yüzde nasıl örüldüğünü anlatacağım arkadaşlar. Sıra sonuna yaklaştım. Yine ajurumu dolayıp 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar ajur. Tekrar. Şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Bu kısımda beden kısmında 149 ilmeğimiz olduğu için son ilmek tek denk geldi. Ajur dolayıp ilmeği yine bir tanesini düz örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi bant olarak örüyorum arkadaşlar. Çeviriyorum örgüyü. Yine bandımızı haroşa örüyoruz. İki, 4, 6, 8 tane. Diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Doladığımız ajurları delik olacak şekilde açık örüyoruz. Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Daha sonra yine 2 çizgi haroşa öreceğim arkadaşlar. Sıraları tamamladıktan sonra düz sırada birazcık ilmek ekleyeceğiz. Eklediğimiz ilmeklerle tarife devam edeceğim. Hırkamda sıraları tamamladım arkadaşlar. 2 çizgi haroşa ördük. Daha sonra
2 ör 1 dola yaptık. Daha sonra 2 çizgi haroşa daha ördük. Model kurmadan önce şimdi yine 2 sıra örgü öreceğiz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Bu örgüyü yaparken beden kısmına biraz da ilmek ekleyeceğiz. 2 ör 1 dola yaparken örgümüz kendiliğinden 1 ilmek arttı. 149 ilmeğimiz vardı. 150 ilmek oldu. 18 ilmek daha ekleyeceğiz. Hem biraz alt kısım daha böyle dökümlü dursun istiyorum. Hem de modelimizin tam denk gelmesi için 18 ilmek ilave edeceğim. 168 ilmek olacak örgümüz. Düz yüzde ilmeklerimizi ekleyeceğiz. Hesaplayıp iğnelerimi taktım. Artmalarımızı 8 ilmek bant ördükten sonra bir tane gizli ilmek olarak bu şekilde 9. ilmek olarak ekleyeceğiz. Daha sonra 2, 4, 6, 7 ilmek örüp bir artma ekleyeceğiz. Daha sonraki ilmeklerimizde 2, 4, 6, 8 ilmek örüp bir artma ekleyerek devam edeceğiz. Sol yönde yine başlangıçtaki gibi 2, 4, 6, 8 ilmek örüp bir artma ekledikten sonra 2, 4, 6, 7 ilmek örüp bir artma ekleyeceğiz. 2, 4, 6, 8 ilmek bandımız kalacak. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmek eklemiş olacağız. Başlıyoruz şimdi. Ayracım yeterli olmadığı için iğne taktım. İşaret yerleri için. İki, 4, 6, 8 ilmek ördüm. İğnemi alıyorum. Bir tane gizli artma ekliyorum. Daha sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ikinci iğnemi alıp bir artma daha ekliyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğim, iğnemi alıyorum. Artmamı ekliyorum. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ters yüzden de sıramı ters öreceğim. Eklediğim gizli artmaları delik olmayacak şekilde öreceğim. Düz yüzde model kurulumu yapacağız. Sıraları tamamlayıp devam ediyoruz. 8 ilmek örüp yine artmamı ekledim. Ters yüzden de sıramı tamamladım. 2 sıra örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Şimdi model kurulumu yapacağız. Modelimizi en son sağ eğik olacak şekilde tamamlayıp bırakmıştık. Modelimizi kurarken sola eğik olacak şekilde kuracağız. 8 ilmek bandımızı örüyoruz. İki, 4, 6, 8 ilmek. 8 ilmekten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği sola kes şeklinde örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği sola kes şeklinde örüyorum. 2 ilmek kesip 2 tane ajur doladım. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği
sola kes şeklinde düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği yine sola kes şeklinde düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 düz ilmek, bir ajur, 2 ilmeği sola kes şeklinde düz örüyorum. Bir ajur daha dolayıp yine 2 ilmeği sola kes şeklinde örüp 9 düz ilmekle devam ediyorum. Sol yöne doğru, bu kısma doğru aynı şekilde modelimi kuracağım. Bu seviyede sol yönde tarife devam edeceğim arkadaşlar. Tüm sıra kurulumu aynı olduğu için, çok uzayacağı için çekmek istemiyorum. Sol yöndeyim. Aynı şekilde kurulumu yaparak devam ettim. Son olarak 2 4 6 8 9 ilmek düz ördüm. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği sola kes şeklinde örüp tekrar ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği sola kes yönünde birlikte örüyorum. Tekrar ajur dolayıp 2 ilmeği yine sola kes şeklinde örüyorum. Örgümde 2 4 6 8 ilmek bant ilmeğim, 2 4 6 8 4 ilmekte düz ilmeğim var. 1 2 3 4 ilmeği de düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi bant ilmeği olarak örüyorum. Bitirirken 4 ilmek bırakarak bitirmemin sebebi, ajurlarımız sol yöne doğru eğik olacağı için bu kısımda 4 ilmeğimiz kalması gerekiyor. 3 tanesi model ilmeği, bir tanesi de bu kısımlarda bıraktığım gibi fazladan bir tane ilmek. Modele dahil olmayan bir tane sol yönde ilmeğimiz var. Bir tane de sağ yönde ilmeğimiz var arkadaşlar. Roba kısmında da aynı şekilde yaptık modelimizi. Bu sizi şaşırtmasın. Bir de ilik yerlerini, ilk ilik yerini tarif etmiştim. Daha sonra 13 çizgi haroşa ile bir tanesini bu çizgiyi, bu sırayı çizgi saydım. 2 4 6 8 10 12 13 2 4 6 8 10 12 13 13 çizgi haroşa ile ilik yerlerimi açtım. 3 tane açıyorum ben. Devamında ilik yeri açmayacağım. İsterseniz devam edip ilik yeri açabilirsiniz. Beden kısmında yeteri kadar uzunluğu olana kadar modelli şekilde örmeye devam edeceğiz. Hırkamızın beden kısmında yeterli model sıralarımı ördüm arkadaşlar. Ölçü olarak modelleri sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 tane model ördük. 7 modelden sonra tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. 2 sıra örgü öreceğiz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra haroşa çizgilerimizi yapıp ilmeklerimizi kapatacağız. 4 veya 5 çizgi yapabilirsiniz. Devam edip tamamlıyorum sıralarımı. Daha sonra kollarını dikeceğiz. Düğmelerini dikip hırkamızı tamamlayacağız. Hırka bittiğinde santim olarak ölçülerini de vereceğim arkadaşlar. Beden kısmında haroşa çizgilerimi ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 çizgi haroşa örüp ilmeklerimi kapatıp ipimi kestim. 2 yumaktan sadece bu kadar ipim kaldı. Tamamını kullanmış oldum. İpimizi de gizleyeceğiz. Düğmelerini diktim hırkamın. 3 tane düğme kullanmıştım. Kol kısmının bir tanesini diktim bu şekilde.
Diğerinde dikişi tarif edeceğim. Biraz bıraktım dikecek yer. Bir tane etamin iğnesine ipimizi takıyoruz. Daha sonra bu şekilde makine dikişiyle son ilmeklerin hemen alt kısmından bu şekilde dikiyoruz. Bant kısmından başlayarak bu şekilde tamamladık dikişi de. İpimi bu kısımda da gizleyeceğim. Çok uzun süreceği için tamamını gerek yok. İplerimi temizledikten sonra hırkamın ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Tamamladık hırkamızın işlerini arkadaşlar. Düğmelerini ilikledim. Şimdi mezura ile ölçeceğiz. Diğer yönden ölçeceğiz. Kol altından beden genişliği hırkamızın 27 santim. Kol altından yine uzunluğu 23-23,5 santim. Bu şekilde. Kol altından kol uzunluğu 19 santim. Yaka kısmından kol uzunluğu ise 34 santim. 1 yaşa uygun bir hırka, 1-1,5 yaşa kadar giyilecek şekilde 2 yumak kullandık. Beden uzunluğunu da bu şekilde ölçtüğümüzde 35 santimde beden uzunluğu var arkadaşlar. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.